Aha cigi cigi bas gidiyor. Vallahi şarapları açmışlar bak, kafaları yapmış ablalar ha. Helal olsun. Alo Gülümser. Aşko dedim ya, Big Ben'in oradayım. Otele geçeyim, konum atacağım. Yalnız 2000 çok. 2000 çok. 2000 çok. Pazarlıktayım, bir saniye. Money is money ama bir saniye. Money! Money is money lan! Ha kapat. Kapat. Otelden konum atacağım hadi. 2000 çok ama gelince konuşacağız. Bak işte medeniyet bu. Ama bak adamlara kırmızı yanıyor. Bize de kırmızı yanıyor. Adamlar mal gibi bekliyor. Biz de bekliyoruz işte. Bunun adı da medeniyet. Selamlar. Savadikap. Bu sefer çok farklı bir yerden bildiriyorum. Hep Asya dediniz. Başka bir yere gitmiyor musun dediniz. Hadi bakalım geldik. Londra. Stanset'teyiz şimdi. İngiltere'deyiz. Böyle çok dolu içeriğin olacağı bir video olmayacak. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü yatı için geldik buraya. Yaklaşık bir 14-15 saatimiz falan var ekipçe. Şimdi daha 5 dakika önce otele girdik. Hemen üstümüzü değiştirdik. Uber çağırdık. Birazdan merkeze ineceğiz. Biraz fotoğraf çekileceğiz. Gezeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Belki son kalan limitler içerisinde 1-2 bira içeriz. Ondan sonra tekrar geri dönüş yoluna geçeriz. Çünkü buradan bildiğim kadarıyla yaklaşık 40 dakika 45 dakika falan sürüyormuş Uber. Hepsinin detaylarını anlatacağım. Bir açılış yapmak için açtım. Farklı bir vlogdan, farklı bir bölümden hepinize selamlar tekrar. İyi seyirler. Başlıyoruz. Us to be real with
geldik buraya. London Eye'in dibindeyiz. Yaklaşık 1 saat sürdü. Bakayım. Evet, 1 saat 5 dakika falan sürmüş. Şimdi bizimkiler burada fotoğraf çekiliyor. Davar gibi yolun ortasında durmayayım ya. Şimdi şu arkamızda meşhur London Eye var. Oraya geldik. Geçerken bir iki meşhur yeri daha gördük. London Tower falan. Onları da araya atmışımdır zaten gelirken. Uber'le geldik. Toplamda 55 pound falan tuttu. Şuradaki ambiyansı da göstereyim ben size ufaktan. Şurada insancıkları rahatsız etmeden. Şuradan London'ı, buradan da şu gece ışıklarıyla birlikte. Evet, belediye meclisinin önünde de, yani şu arkadaki yapının önünde de fotoğrafımızı çekildiğimize göre görev tamamlandı. Çünkü Türkiye'ye girişte gümrükte ilk sordukları fotoğraf o. Eğer buraya geldiysen ve o fotoğrafın yoksa Türkiye'ye giremiyorsun yani. Evet, buradan ne yapacağız? Planlar ne? Açız. Çok açız hatta. Hemen gidip bir şeyler atıştıracağız. Big Man bölgesinde. Birkaç restoran baktı bizimkiler. Fish and chipsler falan filan. Ondan sonra bir şeyler yedikten sonra buradaki işte köprüleri, Buckingham Sarayı'nı falan filan, buraları gezmeye devam edeceğiz. Ben yine ara ara bilgi veririm açıkçası. Şu köprüden geçerken fotoğraf falan da alırız. Dediğim gibi çok uzun böyle anlatmalı, bilgi vermeli bir şey olmayacak. Çünkü yatı kısa. Dün ağır bir uçuş yaptım. Gece saat 2'ye geliyordu. Eve girdiğimde Hamburg uçuşu yaptım. Sonrasında işte tek bacak buraya geldik. Bu gece buradayız. Sabah geri döneceğiz. Yani toplamda 13-14 saatlik bir yatıcık diyelim. Şöyle, aslında videoyu çekmemdeki temel amaçlardan bir tanesi de hani size hep anlatıyorlar, o hani güzel kavim memurusunuz, dünyayı geziyorsunuz. Tamam, geziyoruz işte. Görüyoruz da mesela şu anda şu arkadaki manzarayla oturup 2 kadeh bir şey içmek istiyor insan. Sabah kaçta kalkacağım düşünmek istemiyor. Rahat rahat yayla bir şeyler yiyip içmek, keyif almak istiyor. Ama işte çok kısıtlı zamanım var. Ve hani buraya geldiğinde leş gibisin abi. Sonuçta uçuş yaptık, geldik. Ayakta duracak halimiz yok. Geberdik. Yolcu üstümüzden geçti yani gelene kadar. Ama o kısıtlı zamanımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Aslında anlatıldığı gibi çok da ışıltılı bir hayat olmadığını anlatabilmek için bunu çekmek istedim. Gidiyoruz mu? Hadi o zaman biz farklı yerleri göstermeye devam ettikçe tekrar açacağım ara ara. Hadi bakalım, gezmeye devam ki. Oğlum bu kadar medeniyete alışkın değiliz biz ya. Hadi bakalım, çanlar kimin için çalıyor? Neydi buranın adı? San Stephens restoranına geldik de acık geç kalmışız. Ben kapıda bekliyorum sizi. Şöyle en azından içerinin ambiyansını göstereyim dedim. Biraz araştırdık. Şu an sadece içecek menüsü açıkmış. Dışarıyı falan topluyorlar şu anda. Biz de girdik, üst katını falan da göstermek isterdim. Hızlı bir şekilde çıktık. Çok güzelmiş ama kaçırdık. Ama gelecek olan varsa yorumları falan şahane. İçerideki ortam da şahane. Şöyle tekrar göstereyim. Çok güzel bir mekan. Bayağı eski ünlüler, Winston Churchill'den tut da herkes gelip burada yemek yemiş yani. Neyse, bir dahaki sefere. Biz hala aç karnımızı doyuramadık ya bu arada. Girdik Tesco'dan ufak tefek atıştırmalık aldık, sonra
Hediyelik böyle ufak tefek anahtarlık, bok bir sürü bir şeyler baktım. Fotoğraf çekildik. Kurt gibi açız. Bu arada yerini de tarif etmeme gerek yok. Mekan belli. Hadi bakalım. Bizimkiler çocuğu işletmeye gitti. Gelsinler devam edelim. Hadi bakalım. Ve Ulubatlı Hasan var burada. Onu çektik. Şurada karşıda çok güzel yapılar var. Ama şu an o kadar açım ki araştırıp bakacak bir şeyim olmadı. Alta yazacağım bunlar ne değil. Bizim olduğumuz bölgenin adı Big Ben'e yakınız yani. Bu 2. Dünya Savaşı'ndaki kadınlar dalgası, dalgatörü. Ya gerçekten midem sırtıma yapıştı ya. Aç yürümeyi de hiç sevmem yani. Bir şeyler atıştırsaydık var ya, acayip enerji gelecekti. Neyse ama ortam şahane ya. Medeniyet görmeyeli uzun zaman olmuş. Şu dayım kimmiş? Battal Gazi mi? Field Marshal. Devam ki. Bu az önce gittiğimiz mesela çok aşırı seviyorum o tarz yerleri. Öyle bir yer olsaydı çok iyi olacaktı ama mutfağı kapatmışlar. Gidelim ne bulursak artık ya, bulamazsak da bir şeyler. 4 dakika kaldı mesela. Hadi bakalım. 4 dakika ke. Şu köşedeki yapı da çok güzel duruyor. Evet, sormalarım. Her yer güzel ya ben beğendim yani, yalan yok. Her yeri ben En azından yani. çikolata yedim ya. Güzeldi. Patlattı mı şekeri birden? Aynen. Şu dayım kimmiş? Yalnız çok fazla çekik var ha. Fark ettiniz mi? Yoksa bende mi algıda seçicilik? Orada da güzel bir heykel, bir şey var ya. Oğlum her yerde çekilmeye değer şeyler var. Tam kapatayım diyorum, bir şeyler çıkıyor karşıma. İşte buradaki yatı dalgatörünün çok kısıtlı olması. Aha, cigi cigi bas gidiyor. Vallahi şarapları açmışlar, bak kafaları yapmış ablalar ha. Helal olsun. Diye bir mekan. Ama bizim o Jeeps Ruffles değil yani. Aynen. Kanka şu meşhur telefon kulübesi. Londra bitmiş ya. Hadi bakalım, Londra bitmiş. Alo Gülümser. Aşko dedim ya, Big Ben'in oradayım. Otele geçeyim, konum atacağım. Yalnız 2000 çok. 2000 çok. 2000 çok. Pazarlıktayım, bir saniye. Money is money ama bir saniye. Fucking money. Money is money, lan. Ha kapat. Kapat. Otelden konum atacağım hadi. 2000 çok ama gelince konuşacağız. Hadi. Bak işte medeniyet bu. Ama bak adamlara kırmızı yanıyor. Bize de kırmızı yanıyor. Adamlar mal gibi bekliyor. Biz de bekliyoruz işte. Bunun adı da medeniyet. Biz şimdi bayağı bir mekanları falan gezdik ama çok geç kaldığımız için mutfaklar kapalıydı ve en sonunda normalde Dubai'den de falan bildiğimiz Five Guys'da güzel bir yemek ciklettik. O da ne kadar tuttu? İşte bir klasik bir burger, içeceği, patatesi falan 22 pound civarındaydı. Yani buraya gelenler zaten biliyordur. Hani bu 10 saatlik yatıyla benim ahkam kesmem doğru olmaz ama şöyle söyleyeyim, pahalı yani, yeme içme pahalı tabii ki burada. Bir de çok en turistik yerdeyiz yani.
Neyse oradan çıktık. Bir iki telefon kulübesi fotoğraf çekimi vırt zırt. Sonrasında Buckingham Palace'a yürüdük ama tabii gece saat 12 olduğu için kapanmıştı ışıklar. Şu an solumuzda kalıyor ama bak kapı duvar simsiyah o taraf. O yüzden artık bayağı da yorulduk. Sabahta çok erken kalkacağız. O yüzden şimdi Uber çağırıp dönüş yoluna geçeceğiz. Farklı bir içerik olsun istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. Nasıl destekleyeceğinizi biliyorsunuz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Selam dostlar tekrar. Videoyu kapatmadan yatıya gidecek diğer ekip arkadaşlarım için kısaca bilgi vereyim dedim. Hem bu yaptığımız ufak yatıyı bir toparlayayım. Çünkü çok hızlı bir kapanış yapmak zorunda kaldım orada. Çok yorulduk. Böyle yerimizi bulamadık. Hızlı bir şeyler anlattım falan. Daha rahat bir kapanış yapayım diye açtım tekrar. Şimdi yatıya gidecek arkadaşlar için Stanset'te kaldığımız otel, bizim tabi otel seçme şansımız olmadığı için şirket nereye ayarlarsa orada kalıyoruz. Direkt havalimanının dibindeki Hilton'da kalıyoruz. Oradan dediğim gibi merkeze bayağı uzun sürüyor. İki seçenek var. Biri metro, diğeri de Uber ya da Bolt. Metro ile gidiş dönüş bilet alacak olursanız 28 pound'a geliyormuş. Duyduğum kadarıyla tek yön 20 pound, gidiş dönüş alırsan 28 pound. Yalnız şöyle bir handikap var. Bizim iniş saatimiz akşam oraya 6-7 gibi. Ondan sonra otele gittin, check-in yaptın falan filan derken saat bayağı geç oluyor. Son metroda yanlış duymadıysam eğer 11.30 civarıymış. Belki bir tık daha geç olabilir. Net bir bilgi alın derim ben size. Eğer metro ile tek başınıza ya da hani Uber için gerekli topluluğu yakalayamadığınız yerde öyle bir şey yapabilirsiniz ama dönüş saatini mutlaka iyi öğrenin. Çünkü dönüşte biz gidişte 55 pound tutmuştu. Dönüş için Bolt'tan, ki Bolt Uber'den daha ucuz. Asya'ya falan gidenler bilecektir. Bolt da kullanıyor bu arada İngiltere'de, Londra'da. En ucuz 80 pound'a bulabildik ki bir kısım yürümüş olmamıza rağmen, yani daha yakın bir yerden binmeye çalışmamıza rağmen 80. Yani toplamda biz 135-140 pound'a yakın bir şey verdik. Bunu da 4 kişi ekip olarak gittiğimiz için 4'e böldük. Aklınızda bulunsun. Yani ulaşım böyle. Dediğim gibi girişte 1 saat, dönüşte 70 dakikaya yakın sürdü. Yol bu şekilde. Sonra iniş saatimiz dediğim gibi akşam 7-8 civarında otele giriyorsunuz. Fotoğraf çekilmek isterseniz gün batımı saatlerinde, işte bu London Eye'nin orada, işte Big Ben'in orada. Gün batımı akşam saat 9'da oluyor. Eğer kaçırmak istemezseniz ona göre gidin derim. Biz tam akşam saat 9 civarında gün batımını yakaladık. Yani tabii ki güneş yoktu, standart İngiltere havası, ama en azından hava bir tık daha aydınlıktı. Fotoğraf için ışıklar falan yeni yanmaya başlamıştı. Bir tane fotoğraf atarım şuraya bir yere. Sonra biz şimdi koştur koştur gidince hemen fotoğraf çekimi. London Eye'nin orada indiğimiz için direkt fotoğraf çekimi, işte köprüyü geçtik, Big Ben'in orada fotoğraf çekildik falan filan. Ya size verebileceğim en iyi tavsiye, aslında altın tavsiye bu. Önce direkt yemek yiyeceğiniz mekana gidin. Çünkü saat akşam 9.30 civarında, özellikle hafta içi olursa mekanlar mutfaklarını kapatıyorlar. Yani bizim gibi gidip davar gibi Five Guys'ta falan yemek zorunda kalabilirsiniz. Önce güzel bir yerde yemeğinizi yiyin, enerjiyi depolayın. Ondan sonra gezin derim ben, eğer aynı saate denk geliyorsa. Çünkü yani gidip de normalde her yerde yiyebileceğiniz bir yerde yemektense bence düzgün bir yerde, en azından o size videoda önerdiğim mekan gibi bir yerde gidip fish and chips bir şeyler yapıp en azından oraya özgü bir şeyler yiyecek olursanız en azından şunu yapabildik diyebilirsiniz. Zaman kısıtlı olduğu için bence altın tavsiye. Bir de hani görülecek çok şey var. Fotoğraf çekilecek çok yer var. Gezilecek çok yer var. Onlara bir dalmaya başladığımı yemeği unutuyorsunuz. Bu sefer oraya yürü, buraya yürü, helak oluyorsunuz. Önce bence mutlaka gidip bir yerlerde oturup adam gibi yemeğinizi yiyin. Ondan sonra başlayın derim ben. Sonra
hediyelik olayı çok fazla hediyelik alabileceğiniz özellikle Victoria ve Big Ben'den bu Buckingham Palace'a doğru yürüdüğünüz tarafta çok fazla hediyelik dükkanlar var. Ama fiyatlar çok pahalı. Ben şöyle göstereyim size. Hemen Big Ben'in dibinde köprünün köşesinde 2 tane böyle seyyar gibi ufak barakadan hediyelik eşya satan yer var. Ben şöyle bir otobüs aldım. Aşağı yukarı 5 pound'tu. Şöyle de bir anahtarlık aldım. Bu da ya 1,5 pound'tu ya 2 pound'tu. Tam hatırlamıyorum. Ama sonrasında bizim gördüğümüz o hediyelik dükkanlarında bu tarz şeyler işte magnettir, bok püsürdür bunlar harbiden bu gördüğümüz yere kıyasla 2 kat 3 kattı neredeyse. Ciddi pahalıydı. Boşu boşuna düdüklenmeyin. O Big Ben'in karşısındaki o küçük 2 tane şey var, hediyelikçi yer var. Onlar çok daha mantıklı. Diğer bir tavsiye. Nakde gerek yok. Her yerde şey geçiyordu, kredi kartı geçiyordu. Sadece kartınızın yurt dışı kullanıma açık olduğundan emin olun. Eğer plan yapmadıysanız nereye gezerim, ne yaparım, ne ederim diye mutlaka kafanızda bir plan yapın. İşte London Eye'dir, Big Ben'dir, Buckingham Palace'tır. Bunlar birbirine çok yakın. Yaklaşık 10-15 dakikalık yürüyüş mesafesinde. Nereye görürüm, ne yaparım diye en azından önden bir bilgi alıp kafanızda bir plan yapın. Başka yerleri de görmek istiyorsanız ona göre vakit ayırın. Ama dediğim gibi eğer aynı yatıyı akşam varışlı ve sabah çıkışlı aynı yatıyı yapacak olursanız başka bir yer görme şansınız saat itibariyle olmuyor maalesef. Sonrasında diğer bir tavsiye de tabii ki eğer ekip olarak da gidiyorsanız, tek de gidiyorsanız mutlaka en az bir kişi de internet şart. Artık eSIM ya da oradan bir sim kart nasıl ayarlarsınız bilmiyorum. Bizde sağ olsun hem planı yapan amirimizdi hem de interneti vardı. Biz ondan yararlandık. Onun sayesinde haritaları açtık, gezdik ve bulmak istediğimiz yerleri daha rahat bulduk. Evet, verebileceğim tavsiyeler bunlar. Yani şimdiden iyi yatılar. Çok uzun bir yatı değil ama hani böyle para verip gitmeyecekseniz ya da hani ekstra ben görmem, vize alıp da İngiltere'ye gitmem diyorsanız en azından harita açmış olursunuz benim yaptığım gibi. Güzel bir yatıydı. Fotoğraflarımızı çekildik, yemeğimizi yedik, ufak alışverişimizi yaptık, döndük. Farklı bir yer görmüş olduk. Bunu izleyenler için de umarım rehber niteliğinde bir şey olur. Nasıl destek vereceğinizi biliyorsunuz. Bunun haricinde bir şey soracaksanız lütfen telefonda sormayın. Alta bir yere yorum yapıştırın ki bana da katkısı olsun. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz sonraki videoda.